Sultanlar cihanı fetheder. Devleti ise akıl yönetir. Adalet bozulursa en büyük taht bile yıkılır. Benim kılıcım kalemim, zaferim nizamdır. Altın Çağ Nizamülmülk. Yakında TRT 1'de. Herkese merhaba. Türk ve İslam tarihinin en büyük devlet adamlarından biri ilk kez kendi hikayesiyle ekranlara taşınmaya hazırlanıyor. Nizamülmülk, Altın Çağ, yalnızca Büyük Selçuklu Devleti'nin ihtişamını değil, devlet aklını, siyasi entrikaları, Hasan Sabbah ile yaşanan büyük mücadeleyi ve bir imparatorluğu ayakta tutan stratejik dehanın öyküsünü anlatmayı hedefliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı konusu sayesinde şimdiden tarih dizisi tutkunlarının en çok merak ettiği yapımlar arasında yer alan bu proje, Selçuklu'nun en kritik dönemini bambaşka bir bakış açısıyla ekrana taşıyabilir. Peki bu dizi neden bu kadar büyük bir heyecan oluşturuyor ve gerçekten beklentileri karşılayabilecek potansiyele sahip mi? Gelin birlikte bakalım. Videomuza başlamadan önce bu diziyi merakla bekleyenler kimler? Videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Öncelikle dizinin hikayesinden bahsedelim. Nizamülmülk, Altın Çağ, Büyük Selçuklu Devleti'nin en kudretli vezirlerinden biri olan Nizamülmülk'ün çocukluk yıllarından başlayarak devletin zirvesine uzanan etkileyici yolculuğunu konu alıyor. Hikaye yalnızca büyük savaşlara değil, devlet yönetimine, saray entrikalarına, diplomatik mücadelelere ve Hasan Sabbah ile yaşanan tarihi rekabete de odaklanacak. Sultan Melikşah döneminde yaşanan kritik gelişmeler, Nizamiye medreselerinin kuruluşu ve siyasetname gibi devlet yönetimine yön veren eserlerin ortaya çıkış süreci de dizinin en dikkat çekici yönleri arasında yer alacak. Nizamülmülk'ün hayatını merkezine alan Nizamülmülk Altın Çağ projesi, daha duyurulduğu ilk günden itibaren tarih meraklılarının dikkatini çekmeyi başardı. Bunun en önemli sebebi ise dizinin yalnızca Büyük Selçuklu dönemini anlatacak olması değil, aynı zamanda Türk ve İslam tarihinin en büyük devlet adamlarından biri kabul edilen Nizamülmülk'ün hayatını ilk kez bu ölçekte ve tamamen merkezine alacak bir yapım olmasıdır. Bugüne kadar Büyük Selçuklu dönemini anlatan yapımlarda Nizamülmülk karakterini farklı açılardan görsek de, onun çocukluğundan başlayıp devletin zirvesine yükselişini, Sultan Alp Arslan ve Sultan Melikşah dönemindeki siyasi mücadelesini, Hasan Sabbah ile yaşadığı büyük rekabeti ve siyasetname gibi yüzyıllar boyunca devlet yönetimine yön veren eserini merkeze alan kapsamlı bir yapım izleme fırsatı pek olmadı. Nizamülmülk yalnızca Selçuklu Devleti'nin veziri değildi. O, devlet teşkilatını yeniden şekillendiren, medrese sistemini kurumsallaştıran, ilmi destekleyen ve kurduğu nizamiye medreseleri sayesinde İslam dünyasının eğitim anlayışını değiştiren çok büyük bir devlet adamıydı. Bugün bile siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında önemli eserlerden biri kabul edilen Siyasetname, onun devlet yönetimine bakışını ortaya koyan en değerli kaynaklardan biri olarak kabul edilir. Böyle güçlü bir tarihi kişiliğin hayatını ekranlara taşımak, doğal olarak sadece savaş sahneleriyle sınırlı kalmayacak, diplomasi, istihbarat, entrika, ihanet ve devlet aklının ön planda olduğu oldukça derin bir hikaye sunacaktır. Özellikle başrol tercihi bu noktada oldukça dikkat çekiyor. Mert Turak, yıllardır tiyatrodan televizyona kadar birçok farklı projede başarılı performanslar sergilemiş, karakter oyunculuğuyla öne çıkan isimlerden biri. Nizamülmülk gibi ağırbaşlı, bilgeliğiyle ön plana çıkan, devlet aklını temsil eden ve aynı zamanda oldukça güçlü bir hitabet yeteneğine sahip tarihi bir karakteri canlandıracak olması izleyicilerde büyük merak uyandırıyor. Çünkü bu rol yalnızca iyi oyunculuk değil, duruşu, bakışı, konuşması ve otoritesiyle gerçek bir devlet adamını hissettirebilmeyi gerektiriyor. Mert Turak'ın bugüne kadar ortaya koyduğu performanslar düşünüldüğünde bu karakterin ağırlığını taşıyabilecek oyuncular arasında yer aldığı söylenebilir. İzleyicilerin de en çok merak ettiği konuların başında
onun Nizamülmülk'ün devlet yönetimindeki kararlılığını, insan ilişkilerini ve Hasan Sabbah karşısındaki stratejik zekasını nasıl yansıtacağı geliyor. Bunun yanında dizinin yalnızca Nizamülmülk'ü anlatmayacak olması da projeyi daha güçlü hale getiriyor. Sultan Melikşah, Melik Tutuş, Hasan Sabbah ve dönemin diğer önemli devlet adamları, komutanları ve saray çevresi de hikayenin merkezinde yer alacak. Bu karakterlerin birbirleriyle olan ilişkileri, siyasi ittifakları, ihanetleri ve güç mücadeleleri dizinin temposunu sürekli yüksek tutabilecek unsurlar arasında bulunuyor. Özellikle Alp Navruz'un Sultan Melikşah performansı ile Burak Çelik'in Melik Tutuş karakterine nasıl bir yorum katacağı şimdiden merak edilen başlıklardan biri haline geldi. Çünkü Selçuklu Devleti'nin en kritik dönemlerinden biri yalnızca savaşlarla değil, aynı zamanda hanedan içi dengeler, taht mücadeleleri ve devlet yönetimindeki kırılmalarla şekillenmişti. Projedeki en dikkat çekici noktalardan biri ise Hasan Sabbah karakterinin hikayede çok daha geniş yer bulacak olması. Bülent Çolak'ın canlandıracağı Hasan Sabbah, yalnızca klasik bir kötü karakter olarak değil, kendi ideolojisi, teşkilatlanması ve siyasi hedefleriyle çok katmanlı bir figür olarak işlenirse, dizinin en unutulmaz karakterlerinden biri olabilir. Nizamülmülk ile Hasan Sabbah arasındaki yıllara yayılan ideolojik mücadele, tarih kitaplarında bile en dikkat çekici siyasi rekabetlerden biri olarak kabul edilir. Bunun yanında Hasan Sabbah'ın çevresi ve teşkilatının da detaylı şekilde ele alınması bekleniyor. Özellikle ilk defa bir dizide Hasan Sabbah'ın oğulları da detaylı bir şekilde gösterilecek. Eğer yapım ekibi bu süreci geniş bir zaman dilimine yayarsa, Alamut yapılanmasının kuruluşu, fedailerin yetiştirilmesi ve Selçuklu yönetimine karşı yürütülen mücadele daha kapsamlı şekilde işlenebilir. Bu da doğal olarak dizinin tek sezonluk bir hikayeyle sınırlı kalmayabileceği yönündeki beklentileri artırıyor. Hatta resmi olarak dizinin 2 sezon onayı bulunuyor. Kadrodaki diğer isimler de projeye farklı bir renk katıyor. Deniz Barut'un Sefiye Hatun, Dilara Yeşil Yaprak'ın Zübeyde Hatun karakterleriyle saray dünyasını temsil edecek olması, siyasi olayların yanında duygusal ve diplomatik ilişkilerin de ön plana çıkacağını gösteriyor. Saray içerisindeki dengeler, evlilikler, aile bağları ve güç mücadeleleri hikayeye farklı bir boyut kazandırabilir. Avatar Atakan'ın Komutan Bedros karakteriyle alışılmışın dışında bir rol üstlenmesi de dikkat çekici ayrıntılar arasında yer alıyor. Son olarak Mehmet Fetihler Sultanı dizisinde Zaanos Paşa rolüyle tanınan Sinan Albayrak da dizide önemli Selçuklu komutanlarından olan Emir Atsız karakterine hayat verecek. Bunun yanında da daha adına değinmediğimiz birçok oyuncu da kadroda güçlü karakterlerle karşımıza çıkacak. Dizinin dijital platform için hazırlanıyor olması da hikayenin anlatım biçimi açısından önemli bir avantaj sağlayabilir. Yaklaşık 16 bölümlük planlanan format, gereksiz uzatmalardan uzak, daha sinematik ve daha yoğun tempolu bir anlatım sunma fırsatı verebilir. Genel tablo değerlendirildiğinde Nizamülmülk, Altın Çağ'ın başarı ihtimalinin ortalamanın üzerinde olduğu söylenebilir. Bunun nedeni yalnızca güçlü oyuncu kadrosu değil, işlediği dönemin tarihsel zenginliği, karakter çeşitliliği ve siyasi entrika potansiyelidir. Elbette dizinin uzun vadeli başarısı, senaryonun tarihi gerçeklik ile dramatik anlatımı ne kadar dengeli kuracağına bağlı olacak. Özellikle yıl sonuna doğru yayınlanması beklenen bu projenin ilk fragmanlarından itibaren geniş bir ilgi görmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Çünkü Nizamülmülk, Hasan Sabbah ve Sultan Melikşah ekseninde şekillenecek bu büyük siyasi mücadele, ihanet, sadakat, zeka savaşları, devlet yönetimi ve tarihi dramı aynı potada buluşturan güçlü bir hikaye sunuyor. Eğer yapım ekibi bu potansiyeli doğru değerlendirebilirse Nizamülmülk, Altın Çağ yalnızca Türkiye'de değil, Türk ve İslam tarihine ilgi duyan uluslararası izleyici kitlesinde de dikkat çekebilir ve uzun süre konuşulan tarih dizileri arasındaki yerini alabilir. Peki sizce Nizamülmülk, Altın Çağ dizisi başarılı olacak mı? Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.